Merhabalar, sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli bir karnabahar tarifim var. Güzel bir karnabahar yemeği yapacağız. Çok farklı ve özel bir yemek gerçekten. Biz ailecek çok seviyoruz. Bir tane gördüğünüz gibi küçük boy bir karnabaharı yıkayalım. Yanımıza bir tencereye de su doldurup alalım. Ve karnabaharı çiçeklerine ayıralım. İlk başta ortasından oyduğunuz zaman çok daha kolay çiçeklere ayırabilirsiniz. İri olan parçaları ortasından ikiye bölerek hazırlayabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli bir yemek oluyor. Biz ailecek çok seviyoruz bu yemeği. Özellikle kızım bayılıyor kırmızı etli olmadığı için. Üzerine hemen 1-1,5 çay kaşığı kadar tuz ilave edelim. Daha sonra tencerenin kapağını kapatıp ocağa pişmeye alalım. 2 dakika pişirdikten sonra, kaynadıktan sonra 2 dakika süzgeçle süzelim. Diğer tarafta 1 adet tavuk göğsü ve 1 adet de tavuk budunu doğradım. İrilikleri bu şekilde olabilir. Çok küçük parçalar olmasın. Daha sonra bir tavaya 2 yemek kaşığı zeytinyağı koyalım ve ısıtalım yüksek ateşte. Ve tavuk etlerini bu yüksek ateşte tavada soteleyelim. Hafif kızarıncaya kadar pişirmemiz yeterli. Tavuk etini pişirirken mutlaka yüksek ateş kullanalım. Suyunu bıraktığı zaman çok fazla, pişirdiğiniz zaman sertleşir. O yüzden yüksek ateşte pişirmeye özen gösterelim. Sürekli karıştırırsanız çok fazla sulanmasını engellemiş olursunuz. Her ne kadar yüksek ateş kullansak da bazı ocakların derecesi yetmediği, yeterli gelmediği için hafif bir sulanma yapabilir. Ama bunu da 1-2 dakika içerisinde yüksek ateşte pişirmeye devam ettiğiniz zaman hemen çeker. Sürekli karıştıralım yine. Tüm yüzeyleri eşit şekilde kızarsın. Daha sonra biraz tuz ekelim. 1 çay kaşığı, küçük çay kaşığı. Yine 1 çay kaşığı karabiber ilave edelim ve karıştıralım. 1-2 dakikada böyle tuzunu çekinceye kadar kavuralım. Elbette ara sıra karıştırmayı ihmal etmeyelim. Evet, hazır bile gördüğünüz gibi 5 dakikada hazır oluyor. Küçük bir sos tenceresine ocağa koyalım ve içine 1 yemek kaşığı tereyağı ekleyelim. Tereyağı eridikten sonra içine 1 dolu yemek kaşığı un ilave edelim ve hemen karıştıralım. Şöyle hafif kızarıncaya, kahverengileşinceye kadar kavuralım. Daha sonra önce 200 mililitre yani 1 su bardağı su ekleyelim. Çırpıp pütürlerini kaybettirelim. Pürüzsüz bir hal alsın. Bu aşamada ocağı kısabilirsiniz. Ve ardından 2 su bardağı yani 400 mililitre sıvı krema ekleyelim. Elbette süt de ekleyebilirsiniz ama sıvı krema ile çok daha lezzetli olduğunu söylemek zorundayım. Ve bir tane de daha önce yaptığım dondurulmuş sebze çeşnisinden ekliyorum. Siz tozunu veya benim gibi yaptıysanız sizler de tarifimi dondurulmuş olarak da ekleyebilirsiniz. Hemen yine küçük bir çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber ve hemen yarım çay kaşığı ile 1 çay kaşığı arası, silme çay kaşığı arası da varsa evde muskat cevizi rendesi veya yeni baharda kullanabilirsiniz. Ekleyelim, karıştıralım. Çok fazla da kaynatmanıza gerek yok. Hemen bir fırın kabının tabanını tereyağıyla yağlayalım. Bu arada fırını da 200 derece alt üst ayarı açarak ısıtmaya başlayalım. Yemeğimizi bütünleştirdikten sonra hemen fırına vereceğiz. Karnabaharları yine sap kısımları alta gelecek şekilde tepsiye yerleştirelim ve kavurduğumuz tavuk etlerini
aralarına, alt kısımlarına, kenarlarına yerleştirelim. Üste kalırlarsa fırında pişerken onlar biraz kuruma yaparlar. Onun için mümkün olduğunca şöyle aralara, altlara iterseniz daha yumuşacık olur sosun içerisinde. Evet, neredeyse hazır bile. Gördüğünüz gibi altta kalacak şekilde dizelim. Üzerine hemen sosu dökelim. Tüm yüzeyine karnabaharların kaplayacak şekilde dökelim sosu. Daha sonra üzerine rendelenmiş kaşar peynir rendesi veya cheddar rendeleyebilirsiniz. İsterseniz mozzarella peyniri rendeleyip ekleyebilirsiniz. Ve hemen şimdi fırına verelim. 20 dakika kadar fırında yemeğimiz bütünleşsin diye pişirelim. Ardından fırından alıp hemen direkt servis yapabilirsiniz sıcak sıcak. Görüyorsunuz çok güzeldir, kızardı böyle. Harika bir yemek. Neredeyse 3-4 kişilik bir yemek. Küçücük bir karnabaharla bir aileye yetecek kadar bir yemek hazırlamış olursunuz. Üzerine biraz da böyle ince kıyılmış maydanoz serptiğiniz zaman gerçekten enfes bir lezzet oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve denedikten sonra da yorumlar kısmından bana görüşlerinizi bildirmeyi lütfen çekinmeyin. Yorumlarınızı okuduğum zaman çok mutlu oluyorum, geri dönüşlerinize ve yapmadan önce de yorum yazmayı ihmal etmeyin lütfen. Videonun daha ilerilere taşınması için bu yorumlar ve beğeniler çok kıymetli, inanın bana. Fırından çıkardığım, şöyle hemen bir tadına bakayım. Tadı tuzu yerinde mi? Eğer tuz ihtiyacı görürseniz yemeğiniz sıcakken de biraz daha ekebilirsiniz tabii ki. Muhteşem bir lezzet oluyor. Sosuyla birlikte bandıra bandıra yiyebileceksiniz harika lezzeti. Evet, geldik yine bir videonun sonuna. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir başka lezzetli tarifte yeniden görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın.